Geçmişe iz bırakan Büyük Londra Yangını. Tarihte büyük yankı uyandıran ve iz bırakan olaylardan olan Büyük Londra Yangını kötü bir durum olmasına karşın insanlık tarihinde yeni gelişmelerin oluşmasına da vesile olmuştur. Büyük Londra Yangını sanayi devrimini tetiklemiş ve insanların ahşap evler yerine beton evlere geçişine öncülük etmiştir. Londra yangını öncesinde ahşap evler insanların yaşamlarında yer alırken beton evlere geçilmesi insan yaşamında olumlu olarak etkilemiştir. Büyük insan kaybına neden olan bu yangın bazı gelişmelerinde yapılmasına olanak vermiştir. Büyük Londra yangını 2 Eylül 1666 Pazar günü Londra'nın orta kesimlerinde başlayarak 5 Eylül Çarşamba gününe kadar kenti etkisine altına alan kentin tarihindeki en büyük yangın felaketidir. Yangın, Romalılar döneminden kalma kent duvarlarının içinde kalan Orta Çağ Londra'sını tahrip etmiştir. Soyluların yaşadığı bölge olan Westminster'da dönemin kralı 2. Charles'ın bulunduğu Whitehall Sarayı'nı ve gecekondu mahallelerini tehdit etmişse de yangın bu bölgelerinde yıkıma neden olmamıştır. Yangın 13.200 evi, 87 mahalle kilisesini, St. Paul Katedrali'ni ve birçok resmi kurum binasını kül etmiştir. Kentin 80 bin sakininin yaklaşık olarak 70 bininin bu yangında evlerini kaybettiği sanılmaktadır. Yangında yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin kesin bir bilgi olmamakla birlikte ölenlerin sadece birkaçı kayda geçirilmiştir. Orta sınıfa mensup kişiler ile yoksulların ölümleri hiçbir zaman kaydedilmediği ve ateşin ısısının insan vücudundan kalıntı bırakmayacak derecede yüksek olduğu göz önüne alındığından son dönemlerde ölü sayısının oldukça az olduğunun doğruluğu hakkında görüş ayrılıkları vardır. Yangın 2 Eylül günü gece yarısından hemen sonra Thomas Fariner adlı kişinin işlettiği Pudding sokağında bulunan bir ekmek fırınında başladı ve hızla çevreye yayıldı. Dönemin başlıca yangın söndürme yöntemlerinin kullanılması ve belirli bölgelere set çekilme işlemi dönemin Londra Belediye Başkanı Thomas Bloodworth'un kararsızlığı nedeniyle büyük ölçüde gecikti. Pazar gününün gecesi harekete geçilmeye karar verildiğinde rüzgarın etkisiyle fırının olduğu bölgedeki ateşler fırtına ile birlikte hızla yayılmaya başlamıştı. Yangın pazartesi günü sabah yönünü kuzeye, kentin kalbinin attığı noktaya çevirdi. Kentin sokaklarındaki asayiş ve durgunluk şüpheli yabancıların yangını kasten başlattıkları söylentisinden dolayı bozuldu. Eş zamanlı olarak sürmekte olan 2. İngiltere-Hollanda Savaşı'nın etkisiyle kentte meydana çıkacak evsizler korkusu Fransızlar ve Hollandalılar üzerinde yoğunlaştı ve bu dönemde azınlık gruplar sokak saldırılarına kadar uğradı. Salı günü yangın kentin hemen her yanına yayıldı. Ateşler St. Paul Katedrali'nde kül ederek 2. Charles'ın bulunduğu Whitehall Sarayı'na dayandı. Kapsamlı bir işbirliği nedeniyle yangının saraya sıçraması önlendi. Yangına karşı verilen mücadelenin kazanılmasında en önemli iki etkenin doğudan esen rüzgarların dinmesi, Londra Kulesi garnizonunun ateşi durdurmak için barut kullanarak aldığı önlemler ile düşünülmektedir. Felaketin Londra'ya ve Londra halkına etkileri oldukça ağır olmuştur. Felaketten zarar görmüş olan kişilerin Londra'dan tahliye edilmesi ve başka bir yere yerleştirilmesi, evsiz kalanların çıkaracağı ayaklanmalardan korkan Kral II. Charles'ın tarafından kuvvetle desteklenmiştir. Yangından sonra köklü değişiklikler içeren birçok önergeye karşın Londra afetten önceki biçimine uygun olarak aynı cadde ve sokak planlarıyla yeniden imar edilmiştir. 1660'larda Londra 1660'lara kadar Londra tahmini yarım milyonluk nüfusu ile Birleşik Krallık'taki 50 şehir arasında en büyük olanıydı. Londra'yı Paris'in barok ihtişamı ile karşılaştıran John Evelyn kenti, kuzeyde tahtadan ve doğal sıkışık evleriyle olan bir yer olarak nitelemiş, ahşap yapılı ve birbirine oldukça yakın inşa edilmiş evlerde
olası bir yangın tehlikesini dile getirmiştir. Doğal sözcüğüyle Evelyn, plansız ve önlemsiz olarak kentin çarpık bir kentleşme ile büyüdüğünü kastetmiştir. 400 yıl boyunca bir Roma şehri olarak kalan Londra, şehir duvarlarının içinde gün geçtikçe daha da büyüdü ve nüfus bir o kadar da arttı. Şehir duvarlarını çoktan aşmış olan Londra, Shoreditch, Holborn ve Southwark gibi dönemin çevre semtlerine doğru yürümeye başladı. Ve sonuçta bağımsız bir şehir olan Westminster ile görünüşte birleşti. 17. yüzyıl sonlarına kadar şehrin merkezi Thames Nehri ve şehir duvarlarıyla çevrili alan 2,8 kilometre kare alana sahip olan ve Londra nüfusunun 6'da birine denk gelen 80 bin kent sakini barındıran tek bölümdü. Şehrin merkezi genellikle Londralıların yaşadığı diğer semtler ile çevriliydi. Londra o dönemde bugün de olduğu gibi İngiltere'de ticaretin kalbinin attığı yerdi. Tüccar ve imalatçılar sınıfının tekelinde ve en büyük market ve en işlek limandı. Soylular sınıfı daima şehrin bu bölümünden uzak dururlardı. Ya varoş mahallelerinden ötede, kırsal kesime yakın yerlerdeki konaklarda ya da herkese açık olmayan 2. Charles'ın Whitehall Sarayı'nın bulunduğu Westminster bölgesinin batısındaki mevkide yaşarlardı. Varlıklı aileler yoğun tempolu, kirli havalı ve sağlıksız şehir merkezinden, özellikle de 1665 yılına baş gösteren ve Londra'yı vuran hıyarcıklı veba hastalığı salgınından sonra mümkün olduğunca kaçındılar. Bu döneme yönetim ile toplum arasındaki ilişkiler oldukça gergin geçiyordu. 1642-1651 yılları arasında İngiliz İç Savaşı boyunca Londra şehri Cumhuriyetçilerin kalesi durumuna geldi. Ekonomik bakımdan gelişmiş, Gönenç başkentin gücü 1660'ların başlarında Cumhuriyetçilerin gerçekleştirdiği birçok başkaldırıya ev sahipliği yaptığı için Kral 2. Charles'ın için bir tehdit oldu. Şehrin belediye amirleri iç savaşta çarpışmış olan kişilerden oluşuyordu ve önceki kral 1. Charles'ın mutlakiyet için yapmış olduklarının nasıl bir ulusal travmaya neden olduğu gayet iyi biliyorlardı. Bu nedenle oğlundan da benzer bir hareket gelecek olursa bunu engellemeye kararlılardı ve yangın başlayıp kenti tehdit etmeye başladığında 2. Charles'ın askerlere ve diğer birimlere verdiği tüm emirlere karşı çıktılar. Böylece acil bir durumda bile istenmeyen kraliyet askerlerini şehirde görevlendirmek olası bir tehlikeye zemin hazırlamaktı. Bu nedenle Charles harekete geçip belediye başkanını görevden azletti ve yönetimi devraldı. Fakat yangının o zamana kadar kontrol edilemeyecek bir düzeye ulaşmıştı. Yaşanan bu olaylardan sonra sanayileşme akımları başlamış ve bu büyük yangın insan yaşamında büyük değişimlere yol açmıştır.